NATO'nun yeni Türkiye planları. NATO, günümüz konjonktüründe güvenlik değil, risk üretmektedir. Dünya kabuk değiştiriyor. Eski dünya dağılıyor. Yepyeni bir dünya kuruluyor. 30 yıl savaşları sonrası kurulan Westfalia düzeni, Napolyon savaşları sonrası kurulan Pax Britannica ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Pax Americana düzeni gibi dünya yeni bir düzenin kapısında. Çökerken yer kapmak. Amerika Birleşik Devletleri her geçen gün İsrail ile jeopolitik ortaklığın ipoteği altında çöken bir imparatorluğun tüm emarelerini gösteriyor. Çin'i dolaylı yollardan yararlayacak hamlelerle Ukrayna-Rusya savaşı, Venezuela müdahalesi, İran savaşı ve Hürmüz'ün kapanması gibi Batı yarımküreye çekiliyor. Hatta Savaş Bakanı Hegseth geçen günlerde genişletilmiş Batı yarımküresi diyerek söz konusu jeopolitik etki alanını genişlettiklerini ilan etti. Diğer bir deyişle Trump Batı yarımküreyi coğrafi bir etki alanı olarak görürken Hegseth aynı kavramı deniz ulaştırma rotaları ve küresel lojistik ağları da içeren genişletilmiş bir güvenlik sistemi olarak yeniden tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri önce Rusya, Ukrayna ve sonra İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı üzerinden kendi yarım küresinin dışında kalan alanları sahip olduğu ateş gücünü bulduğu ucuz kan devletleri Ukrayna ve İsrail üzerinden tüm dünyanın dengelerini alt üst edecek seviyede kullanıp yakıp yıkarak ve istikrarsızlık üreterek Pax Americana dönemini sonlandırıyor. Zira dünya üzerinde %18 üretim gücü ve 40 trilyon dolar borç stoğu ile dünyaya yön verecek, gönüllü veya zorla rıza üretecek durumda değil. Son tahlilde Çin'i yarattığı savaşlarla rahatsız ederek Batı yarımküreye geri çekilen ve yeni dünya düzeninde yerini şimdiden şekillendiren Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Avrupa Birliği ile enerji işbirliğine girmesini istemez. Avrupa Birliği'nin kendisine asla ve asla ticari rakip olmasını istemez. Çin'le mutlaka bir hesaplaşma olacağını hesap eder ve gerek Hindistan'ı gerekse Rusya'yı yanına çekerek her geçen gün büyüyen Çin'i Hint-Pasifik'te dengelemek ister. NATO içindeki Amerika Birleşik Devletleri de bir nevi Truva atıdır. Amerika Birleşik Devletleri bırakalım Avrupa Birliği'ni Batı yarımküreye geri çekilirken yanına İngiltere'yi bile almamıştır. Aksine İngiltere temsil ettiği finans kapital City yapı ile artık Trump için büyük risktir. The Economist dergisinin kapakları son 3 haftadır zaten bu tespitin somut kanıtıdır. İsrail öncelikleri. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşünü geciktirmek ve post-Amerikan döneminde elini güçlü kılmak için bu karmaşa dönemini kaçınılmaz olarak başlatmak zorundaydı. Diğer yandan İsrail'in kendi eskatolojik ve jeopolitik hedefleri için neredeyse tamamen kontrolünü aldığı Amerikan siyasi ve ateş gücünü kullanması da gerekiyordu. Netanyahu, Trump'ı önce Gazze soykırımında ve daha sonra 2025 yılında yaşanan 12 günlük İsrail-İran savaşında kullandı. Daha sonra 28 Şubat 2026'da yani Kasım 2026'daki ara seçimlere 8 ay kala Trump kongrede güçlü konumdayken bu savaşın başlatılmasını sağladı. Hesap edilemeyen İran direnişi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İran direniş sergiledi. İran'ın bu direnişi beklenmeyen bir durumdu. Bunun karşısında Amerika Birleşik Devletleri ortaya çıkan karmaşayı fırsata çevirerek Avrupa Birliği, Avustralya, Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerinin çıkarlarını hiçe sayarak küresel ekonominin alt üst olmasına göz yumdu. Trump, İran direnişini görünce müttefikleri yardımına çağırmış ve aldığı cevap hayır olmuştur. 1945 sonrası kemikleşen söz konusu müttefikler yardımına gitmediği gibi ayrıca topraklarını Amerikan saldırıları için kullandırtmamışlardır. İspanya, Avusturya, Fransa ve İtalya gibi. Trump ikinci haftadan sonra istese İsrail'i ikna ederek kısa sürede ateşkes sağlayabilir ve karmaşayı önleyebilirdi. Önlemedi.
Neticede kadim dostlarına dahi gidin Körfez'den petrolünüzü kendiniz alın diyebilmiştir. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin artık hür dünya olarak bilinen Batı dünyasından kopuşunun hızlanması olarak görülmelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu keskin tutumu Grönland ve Kanada skandallarından sonra ikinci kez Avrupa'nın ve hatta NATO'nun aşağılanma sürecini başlatmıştır. Trump'ın hamleleri öylesine sert olmuştur ki artık NATO'dan ayrılmayı düşündüklerini bile deklare edebilmiştir. Karmaşa ekonomisi. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de yarattığı karmaşa ile hem İsrail jeopolitiğine hem de gelecekteki Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine katkı sağlayacak pozisyon yaratmak istemiştir. Küresel enerji arzının hem ham petrol hem de LNG bazında 1/5'ini sağlayan Basra Körfezi'nin kapanmasını ve Amerika Birleşik Devletleri dışında kalanların ciddi kısıtlamalarla karşılaşmasının yolunu açmıştır. Trump'ın petrolü ve LNG'yi bizden alın çağrısı bu bilinçli karmaşanın bir sonucudur. Amerika Birleşik Devletleri hem deniz ticareti düğüm noktalarının jandarması yani denizlerin hakimi benim derken diğer yandan hem Hürmüz hem de Bab el-Mendeb gibi iki kritik düğüm noktasının kapalı tutulmasını önleyememekte ancak bu başarısızlığına rağmen mevcut krizi kendi ekonomik çıkarları için fırsata çevirmektedir. Bu durum taktik ekonomik başarı için jeopolitik kayıp anlamına gelir ki Amerika Birleşik Devletleri artık lider değildir. Bu şartlarda olamaz da. Uçurumun kenarındaki Avrupa Birliği ve NATO. Avrupa Birliği henüz varacağı yeni limanı belirleyememiş, her geçen gün itibar ve değer kaybeden bir yapıda hareket ediyor. Ancak psikopatoloji ile izah edilebilecek boyutlarda Ukrayna üzerinden akıl almaz ve kör Rusya düşmanlığı ile başarısız jeopolitik bir gelecek kurguluyor. Diğer yandan artık Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemez. Zira Amerika Birleşik Devletleri artık savunmada da ekonomide de Avrupa ile ortaklık arayışını terk etmiştir. Aksine Avrupa Birliği'nin enerji, ticaret, finans ve savunma alanlarında gerilemesine katkı sağlıyor. Avrupa Birliği'nin aksine Rusya'ya dolaylı yollardan adeta yardım ediyor. Son olarak Rus petrolüne ambargo, yaptırımları kaldırmasının Rusya ekonomisine günde 150 milyon dolar destek sağladığını hatırlatalım. Kısacası Trump'ın kendisine rakip gördüğü ve menfi yaklaşım sergilediği NATO, Amerika Birleşik Devletleri olmadan gerçekten kağıttan kaplandır. Bu koşullarda Avrupa Birliği, NATO her geçen gün her türlü kışkırtmayla saldırdıkları, son 4 yılda savaş ekonomisine geçmiş olan Rusya ile nasıl savaşacaktır? Kendi savunma bütçelerini arttırmak ve askeri endüstriye ivme vermek için Rusya'yı kışkırtmaya ne kadar devam edecekler? Soğuk Savaş'ta NATO'nun 2 önemli görevi vardı. Birincisi Atlantik Okyanusu ile Kuzey Denizi'nde deniz kontrolünü ve deniz ulaştırmasını sağlamak. Diğeri de kıtada kara savaşı devam ederken Akdeniz ve Kuzey Atlantik'te konuşlu Amerika Birleşik Devletleri uçak gemilerinden kalkan uçakların Orta Avrupa'nın Varşova Paktı coğrafyasındaki geri bölgelere düzenleyeceği taktik nükleer saldırıları gerçekleştirmekti. Planlara göre Avrupa'daki harbi idame edebilmek için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan milyonlarca ton askeri malzeme ve 1 milyondan fazla personel deniz yoluyla Avrupa cephesini takviyeye gelecekti. Sadece bir mekanize tümenin harp araçları 100 bin tonun üzerindeydi. NATO'nun bir raporuna göre böyle bir harbin başlangıcında ilk aylarda bütünleme ikmali için gerekli olan miktar 25 milyon ton civarındaydı. İhtiyaç duyulacak petrol ürünleri ise 100 milyon varildi. Buna Avrupa nüfusunun ihtiyacı asgari miktar olan 300 milyon ton eklenmemişti. Bu durum Atlantik'te aylarca sürecek deniz ulaştırma köprüsü ve dolayısıyla bu konvoyların 3 boyutlu tehdide karşı korunması ihtiyacını ortaya çıkaracaktı. Kısacası Avrupa'da NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetlere karşı galibiyetinin anahtarı Atlantik ve Akdeniz'in deniz kontrolünün sağlanması ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek takviye
ve savaş lojistiğinin Avrupa cephesine zamanında taşınabilmesiydi. Unutulmamalıdır ki her iki dünya savaşında Avrupa'nın karşısında Almanya vardı ve ancak Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın yardımına geldiğinde her iki dünya savaşı kazanıldı. Bugün bahse konu devasa Amerika Birleşik Devletleri desteği şüphelidir. Avrupa Birliği savunma kimliği olgunlaşmamıştır. Yani Rusya ile Avrupa Savaşı büyük bir kumardır. Biraz askeri tarih okuyanlar böyle geçiş dönemlerinde rakiplerin asla kışkırtılmaması, aksine savaşa hazır olana kadar ılımlı politika uygulanması gerektiğini bilirler. Rota çizemeyen Türkiye. Türkiye maalesef jeopolitik fırtınanın ortasında sürekli rota değiştiren ve gideceği limanı belirleyememiş bir tablo sunmaktadır. Türkiye'de gerek iktidar gerekse muhalefet ile medya ve akademi dünyasında henüz küresel değişim hızının ve ivmelenmesinin farkında olmayan büyük kitleler söz konusudur. Son 80 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa etkisindeki batıcı indoktrinasyon şekilci Atatürkçülüğü yüceltip Kemalizm'den o denli uzaklaştırdı ki ortaya marazi bir yapı çıktı. Bugün de muhafazakar değerlerin yarattığı zihinsel çerçeve ile bazı kesimlerde kökleşmiş Atatürk karşıtlığı olaylara objektif bakışı sınırlamaktadır. Aynı şekilde kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan ancak batıcı reflekslerle hareket eden çevrelerde Türk jeopolitiğini kendi özgün ekseninden koparmaktadır. Bu nedenle yaşanan savrulma şaşırtıcı değil, tarihsel bir sürekliliğin sonucudur. 1939'da başlayan savrulma. Bu savrulmanın başlangıcı Atatürk'ün vefatından hemen sonra 1939'da İnönü döneminde İngiltere ve Fransa ile imzalanan üçlü ittifakla ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı boyunca Montreux sayesinde aktif tarafsızlık korunmuş olsa da Türkiye belirgin bir salıncak siyaseti izledi. 1939'da batıya yaslanan Ankara, diğer yandan 1941'de Türk-Alman Dostluk Anlaşması ile Almanya'ya karşı denge kurdu ve krom ticaretiyle ilişkisini sürdürdü. Almanya'nın Kafkasya'ya yönelmesiyle Türkiye, Kars, Erzurum, Van hattına önemli kuvvet kaydırdı. Doğuda 20'nin üzerinde tümenin tutulması, Türkiye'nin fiilen savaş dışında olsa da savaşın eşiğinde konumlandığını gösteriyordu. 1943'e kadar Almanya'ya müzahir bir denge siyaseti izlendi. Bunda Berlin'in yoğun diplomatik baskısı ve askeri üstünlüğü belirleyici oldu. İçeride de Turancı söylem güç kazanırken bazı çevreler Almanya'nın zaferini kaçınılmaz görüyordu. Ancak o dönemde devlet aklı bu akıntıya kapılmadı. Türkiye orduyu hazır tuttu ama savaşa sokmadı. Almanya geri çekilmeye başlayınca yön hızla batıya döndü. 1943 Adana görüşmeleri, 1944'te Almanya ile bağların koparılması ve 1945'te savaş ilanı bu dönüşümün dönüm noktaları oldu. Savaş sonrasında ise Türkiye Sovyet tehdidi algısıyla Pax Americana sistemine dahil oldu. Oysa Finlandiya veya Avusturya benzeri bir denge modeli mümkündü. Ancak bu tercih edilmedi ve çizgi Soğuk Savaş sonrasında da sürdürüldü. Soğuk Savaş sonrası dönem. 1990'da iki Almanya birleştiğinde NATO'nun tarihsel görevi fiilen tamamlanmıştı. Çünkü ittifakın varlık gerekçeleri ortadan kalkmıştı. Komünizmin yayılması ve Sovyetlerin rejim ihraç etme tehdidi artık yoktu. 1991 sonrasında sadece Varşova Paktı dağılmadı. Sovyetler Birliği de parçalandı. Rusya ise Çeçen İç Savaşı başta olmak üzere Kırım, Donbas, Transdinyester, Apazya ve Güney Ossetya hatlarında yaşanan krizlerle kendi içinde istikrarsızlıkla mücadele eden, hatta Rus azınlıkları dahi korumakta zorlanan bir tabloya sürüklendi. Aynı dönemde 1991 ila 1994 arasındaki Yugoslavya iç savaşları sonucunda Slav dünyası Adriyatik'ten koparıldı. 1998'deki Kosova krizi ve Sırbistan'a yönelik müdahale ile Amerika Birleşik Devletleri bölgede Kosova'yı bir uydu yapıya dönüştürdü. Sırbistan bombardımanında NATO güçleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan kullanıldı.
Böylece NATO'nun hukuk dışına çıkış dönemi resmen başlamış oldu. 2004 sonrasında Baltık ülkeleriyle birlikte Bulgaristan ve Romanya'nın NATO'ya alınmasıyla Rusya, Baltık-Karadeniz hattında sistematik biçimde çevrelendi. Bu süreç, Ukrayna ve Gürcistan'ın üyelik perspektifi üzerinden Kafkasya'dan Vistül-Karpat havzasına kadar genişletilerek tamamlanmak istendi. Oysa iki Almanya birleşirken NATO'nun doğuya genişlemeyeceğine dair açık bir siyasi taahhüt vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bu söze sadık kalmadı. 2000 sonrasında Vladimir Putin'in iktidara gelişi ve özellikle 2008'de Gürcistan müdahalesiyle verilen mesaj olmasaydı Rusya'nın tamamen kuşatılması kaçınılmazdı. 2014'te Ukrayna'da yaşanan ve Amerika Birleşik Devletleri destekli olarak değerlendirilen iktidar değişimiyle bu ülke bütünüyle Batı eksenine çekildi. Donbas hattı üzerinden Rusya'yı zayıflatma süreci hızlandırıldı. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO'nun Rusya'yı çevrelemesi durmadı. Moskova ise bu gidişata 24 Şubat 2022'de askeri müdahale ile dur dedi. Bu kez Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO üyesi yapmayan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği savaş bahanesiyle 2025 yılında İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi yaparak Rusya'nın kuzey ve Baltık denizleri üzerinden çevrelenmesini tamamladı. 11 Eylül 2001 sonrası İsrail etkisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001'de gerçekleşen ve sahte bayrak olup olmadığı hala tartışılan saldırılar sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da zaman zaman NATO'yu da kullanarak birçok ülkenin sınırlarını ve rejimlerini değiştirdi. Afganistan, Irak, Somali, Sudan, Libya ve Suriye bu sürecin hedefi oldu. Bu dönüşüm 1996'da neokon ve Siyonistler tarafından kaleme alınan ve İsrail'in çevresinde bir güvenlik kuşağı oluşturmayı hedefleyen temiz ayrılık, Clean Break planının uygulanmasıyla hız kazandı. 2010'da başlayan Arap Baharı ile süreç derinleşti. NATO bu kapsamda Afganistan'da görev alarak ilk kez alan dışına çıktı. Türkiye'de İSAF kapsamında bu misyona katıldı. 2011'de Libya'da, 2013'ten itibaren Suriye'de iç savaşlar tetiklendi. Türkiye, Libya müdahalesine iştirak ederek Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere liderliğinde bir devletin vahşi şekilde parçalanmasına katkı sundu. Aynı yaklaşım 2015 ila 2024 arasında Suriye'de tekrarlandı. Bu süreçte Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiliz istihbarat operasyonlarının etkisi altında hareket etti ve bugün Suriye hava sahasının İsrail tarafından kullanılmasına zemin hazırladı. Irak'ın Körfez Savaşları sonrası parçalanma sürecinde Türkiye doğrudan rol almasa da 2003 sonrasında kuzeyde oluşan Kürt yapısına destek verdi. Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden satışına izin verildi. Barzani 2013'te Diyarbakır'da "Kürdistan'a hoş geldiniz" diye karşılandı. PKK'nın bölgede güçlenmesine karşı uzun süre etkili bir karşı duruş sergilenemedi. Bu durum 2015'te Hendek Savaşları'na kadar sürdü. Türkiye bu süreci 500'e yakın şehit vererek 2016'da askeri olarak bastırdı, ancak ardından 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Diğer yandan 2008 sonrası FETÖ yapılanması ve Batı istihbarat örgütlerinin desteğiyle yürütülen kumpas davaları sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri içinde milli çıkarları, NATO çıkarları önüne koyan Atatürkçü kadrolar tasfiye edildi. Özellikle deniz kuvvetleri ağır darbe aldı. 40 amiral ve 400 civarında amiral adayı, çok nitelikli subay sistem dışına itildi. Bu süreçte NATO ve Batı'dan Deniz Kuvvetleri komuta yapısı büyük darbe aldığı halde herhangi bir tepki gelmedi, adeta desteklendi. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi başarısız oldu, ancak NATO bağlantılı birçok unsur yurt dışına kaçtı veya geri dönmedi. Kısacası NATO'nun Türkiye için kuruluş amacı olan Sovyet tehdidine karşı koruma misyonu 1990'da ortadan kalkmıştı. Buna rağmen Türkiye 1990 sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in jeopolitik hedeflerine hizmet eden bir konuma sürüklendi.
Anlam planı, çözüm süreci ve güneyde oluşabilecek bir Kürt devleti riski bu çerçevede ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrası Türkiye bu gerçeklerle yüzleşti ve daha milli bir çizgiye yöneldi. Ancak 2020 sonrasında özellikle Türkiye'ye yeni jeopolitik rota çizen Mavi Vatan doktrini etki yaratırken Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan Amerika Birleşik Devletleri destekli askeri yığınaklanma Türkiye üzerinde baskı kurdu. 2020'de Akdeniz'in açık deniz alanında Türk bayraklı bir gemiye Alman komandolarının müdahalesi önemli bir uyarı oldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri çekilmesi bu sürecin sonucu olarak ortaya çıktı. 7 Ekim 2023'te İsrail'de gerçekleşen ve yine sahte bayrak olması tartışmalı olan Hamas saldırıları sonrası İsrail bölgede yeniden saldırgan bir aktör haline geldi. Bu süreç Filistin, Lübnan ve Suriye'ye yönelik operasyonları genişletirken 2025'te İran'a yönelik saldırının zeminini hazırladı. 2025'te Trump'ın yeniden iktidara gelişi İsrail'e büyük avantaj sağladı. 2024 sonunda Suriye rejimi çöktü ve 28 Şubat 2026'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortak İran saldırısı küresel ölçekte yeni bir dönemin kapısını açtı. Ukrayna, Gönüllüler Koalisyonu ve Türkiye. Türkiye-NATO ilişkileri 24 Şubat 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni bir baskı cephesine girdi. NATO'nun bu savaşta NAC kararı olmamasına rağmen taraf olması, Montreux Sözleşmesi'nin koruyucusu Türkiye'nin sözleşmenin 19. maddesiyle uyguladığı aktif tarafsızlık statüsüne zarar verecek bir konum yarattı. Bir yandan Karadeniz'e savaş gemisi çıkışına izin vermeyen Türkiye, Romanya'nın hava savunması için savaş uçaklarını Karadeniz üzerinde görevlendirdi. NATO'nun Rusya ile silahlı çatışmayı resmen teşvik ettiği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin gerek istihbarat desteği ve gerekse teçhizat, cephane desteğiyle Rusya'ya saldırılarda Ukrayna'ya her türlü desteği verdiği bir ortamda Türkiye gerek kendi deniz yetki alanlarında gerekse İstanbul Boğazı ağzına yakın alanlarda Ukrayna'nın uluslararası deniz ulaştırmasına karşı geliştirdiği silahlı saldırılarla ülkemizin enerji güvenliğinin en önemli atar damarları olan Mavi Akım ve Türk Akımı hatlarına Ukrayna saldırılarını kınama cesaretini bile gösteremedi. Daha da kötüsü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa liderliğinde oluşturulan Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'na 2 Mart 2025 tarihinde kurucu üye olarak katıldı. Türkiye'nin bu oluşum içinde yer alması diplomatik bir adım gibi sunulsa da Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ruhu ile çelişmektedir. Montreux yalnızca bir geçiş rejimi değil, Türkiye'ye savaş zamanlarında tarafsız kalma ve Karadeniz'i büyük güç rekabetinden uzak tutma imkanı sağlayan bir güvenlik zırhıdır. Gönüllüler Koalisyonu NATO dışı gibi görünse de fiiliyatta NATO'nun Ukrayna sahasındaki uzantısıdır. Türkiye'nin bu yapıya katılımı hukuken değilse bile siyaseten tarafsızlık pozisyonunu aşındırmaktadır. Bu mekanizmanın özellikle deniz boyutu 21 gün kuralına uyulsa da Karadeniz'de operasyonel ve kalıcı bir askeri varlık yaratma riskini taşımaktadır. Rusya'nın böyle bir yapıyı kabul etmeyeceği açıktır. Montreux'un özü, Türkiye'nin Karadeniz'de denge kurucu ve çatışma dışı aktör olmasıdır. Bu koalisyon ise Türkiye'yi Rusya karşıtı bir güvenlik mimarisine yaklaştırmaktadır. Koalisyonun öngördüğü güvenlik garantileri ve çok uluslu güç yapısı, ileride Karadeniz'de NATO ile entegre kalıcı bir askeri varlık riskini doğurur. Bu da Montreux'un teknik hükümlerinden öte dayandığı jeopolitik dengeyi zedeler. Türkiye'nin gücü tarihsel olarak savaş dışında kalarak denge kurabilmesinden gelir. Montreux bunu sağlamıştır. Bugünse bu tür yapılar Türkiye'yi dolaylı biçimde taraf haline getirmektedir. Mesele bir koalisyona katılım değil, Türkiye'nin Karadeniz'deki denge rolünü koruyup koruyamayacağıdır. Montreux'un ruhu Türkiye'yi çatışma dışında tutar. Bu adımlar ise onu çatışmaya yaklaştırır. NATO'nun yapısal dönüşümü ve günümüz.
Dünyanın büyük bir değişimden geçtiği bu dönemde Türkiye'nin gündemine Adana'da 6. Kolordu bünyesinde kurulması planlanan çok uluslu Kolordu karargahı girdi. Kamuoyunda tartışma yaratan bu yapı ani kararların ürünü değildir. NATO'nun Soğuk Savaş sonrası dönüşümünün doğal uzantılarıdır. 1990'lardan itibaren geliştirilen Birleşik Görev Kuvveti konsepti, 2002 sonrası NATO Mukabele Kuvveti ve 2014 sonrası Rusya merkezli tehdit algısı bu süreci hazırlamıştır. 2022 stratejik konsept ve 2023 Vilnius zirvesiyle Doğu kanadında daha entegre kuvvet yapıları kararı alınmış, MNC Tur bu planın sahaya yansıması olmuştur. Polonya'daki MNC-NE ve Romanya'daki MNC-SE benzeri bir yapı Türkiye'de kurulmaktadır. Ancak kritik husus bu kararların 7 Ekim 2023 sonrası, yani İsrail jeopolitik hamlesi sonrası oluşan yeni ortamdan önce alınmış olmasıdır. Yani bugünün kırılma şartlarına değil, artık sorgulanması gereken eski varsayımlara dayanmaktadır. İsrail'in Türkiye'ye yönelik senaryoları tartıştığı bir konjonktürde İsrail'e yakın duran NATO'nun İncirlik'ten sonra Adana'da kara varlığı oluşturması çıkarlarımızla örtüşmemektedir. NATO'daki görüşmelerde bu karargahın gerekçesi İran tehdidi olarak sunulsa da Türkiye'yi dolaylı biçimde İsrail'le aynı çizgiye iter. Diğer yandan söz konusu karargahın İncirlik, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ortak kullanımındaki üsle varlığının İsrail'e bir nevi Türkiye'ye saldırma konusunda NATO üyeliği üzerinden caydırma mesajı verdiğini savunanlar olsa da olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında NATO'nun Türkiye'yi savunacağına inanmak, güneşin batıdan doğacağına inanmak gibidir. Dolayısıyla İran'ın savaşta dahi Türkiye'ye kasten füze saldırısında bulunmadığını deklare etmesine rağmen her defasında Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında İran'dan atılan füzeler Akdeniz'de NATO unsurları tarafından önlenmiştir anlatısı aynı zamanda İsrail'e yöneliktir. Ancak gerçek bir krizde Akdeniz'deki NATO unsuru olan Amerika savaş gemilerinin İsrail füzelerini önleyeceğini düşünmek hayalden ötedir. Bu nedenle teori ile pratik arasında açık bir çelişki vardır. Diğer yandan Akdeniz bölgemizde Adana'da NATO'nun çok uluslu karargah kurması en hassas bölgemizde istihbarat, harekat ve lojistik alanlarda rakiplerimizin doğrudan veya dolaylı bilgi toplaması, evimizin içinde serbestiyet kazanmasına neden olur. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiltere istihbaratına çalışan FETÖ benzeri yapıların neler yapabileceğini kumpas davalar ve sonrası 15 Temmuz darbe girişiminde fazlasıyla gördük. Boğaz'da NATO Deniz Unsur Komutanlığı. Diğer yandan İstanbul Boğazı girişinde Anadolu Kavak'ta kurulması gündeme gelen NATO Deniz Unsur Komutanlığı ayrı bir gündem yarattı. Bu sürece gelinmesinin temel nedeni Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın kendi deniz yetki alanlarına döktüğü mayınların sürüklenmesi oldu. Bu konu Mart 2022 sonunda Türkiye ve Romanya kıyılarında sürüklenen mayınların tespit edilmesiyle uluslararası bir güvenlik meselesi haline geldi. İstanbul Boğazı girişinde de mayın bulunması tehdidin ciddiyetini ortaya koydu. Bu gelişmeler üzerine Türkiye, Romanya ve Bulgaristan kıyıdaş ülkeler olarak çözümü kendi aralarında üretme yoluna gitti. 11 Ocak 2024'te 3 ülke arasında mutabakat imzalandı ve 1 Temmuz 2024'te İstanbul'da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu resmen kurularak faaliyete geçti. Bu yapı NATO dışında bölgesel bir girişim olarak tasarlandı. Olması gereken de zaten buydu. Görev grubu toplamda en az 9 kez faaliyete geçirildi. Bu süreç Türkiye'nin Montreux rejimini koruyarak Karadeniz'de güvenliği kıyıdaş ülkelerle sağlama yaklaşımının somut bir örneği oldu. Ancak diğer yandan 2023 sonrası NATO'nun savunma anlayışında köklü dönüşüm yaşandı ve siyasi zemini Temmuz 2023'te yapılan Vilnius NATO zirvesiyle bölgesel savunma planlarına geçildi. Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık, Akdeniz ve Karadeniz'in ayrı harekat alanları olarak ele alınması bu zirvede onaylandı.
Ancak bu zirvede yapının şekli onaylanmadı. 2024 yılında askeri planlama sürecinde 5 ayrı birleşik görev kuvvetinden birisi olarak Karadeniz Görev Kuvveti kuruldu. Bu zirve ile onaylanan bir karar değildi. Ancak CTF, Karadeniz'in kurulmasına planlama aşamasında Türkiye'nin onay vermesi kanaatimizce amatörce ve yanlış bir karardı. Zira tarihte ilk kez bu karar ile NATO'nun Karadeniz deniz ortamında daimi kurumsal ve operasyonel bir kimlikle yer almasına onay verilmiş oldu. Bu durum son 90 yılda ilk kez Karadeniz'de güç dengesini değiştirecek ve Montreux rejiminin tarafsız uygulanmasını engelleyecek fiili durumların önünü açacak bir durum yaratma potansiyeline sahiptir. Halbuki Türkiye 2001'de Akdeniz'de faaliyete geçen NATO Etkin Çaba Harekatı'nın 2004 sonrası Romanya ve Bulgaristan'ın NATO üyesi olmalarına rağmen Karadeniz'e genişlemesine izin vermemiş ve bu kararı askeri komitede veto etmişti. NATO Vilnius zirvesinde ilk kez coğrafi temelli bölgesel savunma planlarına geçmiş olabilir. 1952'de de Türkiye'ye Comet Norist, Kuzeydoğu Akdeniz Deniz Bölge Komutanlığı görevi verilmişti. Ancak Türkiye Montreux rejiminin verdiği siyasi ve jeopolitik güçle o dönemde silahlı kuvvetlerinin zayıf konumuna rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun hevesli vekili olmamış ve NATO'nun kurumsal kimliğiyle deniz ortamında yer almasına izin vermemiş, NATO tatbikatı planlayıp icra etmemiş ve NATO üyesi devletler Karadeniz'e kendi devletlerinin diplomatik kimliğiyle çıkmışlardır. Kaldı ki Comet Norris karargahı Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Boğazı'nda Anadolu Kavak, Beykoz'da değil Ankara'da kurulmuştur. Bugün Anadolu Kavak, Beykoz'da kurulan ve NATO bayrağı ile donatılan CTF Karadeniz Deniz Unsur Komutanlığı binası şuur altımızda adeta Montreux Zaferi öncesi bugün Tophane'de bulunan ve 1923 ile 1936 arası faal olan Lozan Boğazlar Komisyonu binasını hatırlatmaktadır. NATO bayrağı Anadolu Kavak'ta Boğaz'ın kıyısında karargahta bile olsa Lozan'ın 13 yıl askersizleştirdiği ve egemenliğinin Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na devredildiği zamanı çağrıştıracak bir sahne yaratmamalıydı. Milli Savunma Bakanlığı basın açıklamasında söz edilen bölgesel sahiplik ilkesi ancak ve ancak Montreux Sözleşmesi'nin omuzlarımıza yüklediği tam egemenlik ve kontrol yetkisiyle korunabilir. Bu karargah diğer ülkelerde kurulmuş olsa dahi Türkiye bazılarının çok sevdiği NATO'daki veto gücümüzü her zaman kullanabilir. Ayrıca 21 gün gemi tipi, tonaj kısıtlamaları ve giriş çıkış ihbar süreleri gibi tam egemenliğindeki kısıtlamaları uygulayabilirdi. Türkiye, NATO'nun Karadeniz'de deniz ortamındaki kurumsal varlığına asla ve asla izin vermemeliydi. Diğer yandan bölgesel mayın tehdidine karşı kurulan kıyıdaşların sınırlı bir görev gücünün zamanla NATO bağlantılı bir deniz unsur komutanlığı içinde yer alması da kabul edilemez. Mayın temizliği için oluşturulan geçici ve teknik bir yapı Karadeniz'e yerleşik bir NATO deniz kimliğinin kapısını açmamalıdır. Bu noktada tarih açık bir ders sunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya, Montreux kısıtlamaları nedeniyle savaş gemilerini boğazlardan geçiremediği için Karadeniz'e doğrudan deniz gücü sokamamış, bunun yerine denizaltılarını Tuna üzerinden Romanya'ya parça parça getirip orada monte etmek zorunda kalmıştır. Buna rağmen Türkiye, savaşın en kritik anlarında dahi Montreux'u titizlikle uygulamış ve tarafsızlığını korumuştur. Yani büyük güç baskısı altında bile Boğazlar rejimi delinmemiştir. Bugün NATO insansız deniz araçlarını Karadeniz'e getirirse kontrol Türkiye'de olur şeklindeki argümanlar bu nedenle zayıftır. Montreux rejimi savaş gemilerinin ve askeri deniz platformlarının geçişini açık şekilde sınırlar. Bu çerçevede insansız deniz araçları da askeri nitelikleri itibarıyla bu rejimin dışında değerlendirilemez. Başka bir ifadeyle Montreux bu tür unsurların bağımsız ve sınırsız geçişine zaten izin vermez. Dolayısıyla mesele kontrol değil, geçişin kendisidir. Diğer yandan
Karadeniz'de Montreux'ün sahibi olan Türkiye'nin kendi eliyle NATO'ya bağlı bir deniz komutanlığı kurması, ülkeyi fiilen Rusya'ya karşı konumlanmış bir askeri yapının ileri karakolu haline getirir. Bu sadece hukuki değil, doğrudan jeopolitik bir kırılmadır. Bu durum Montreux'ün sağladığı dengeye zarar verir ve Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirir. Bu tür bir yapılanma yalnızca açık bir gerilim üretmez. Aynı zamanda gelecekte Karadeniz'de sahte bayrak operasyonları dahil olmak üzere Türkiye'yi zorlayacak çok sayıda senaryonun önünü açar. Türkiye bu coğrafyada ancak kendi gücüne dayanarak hareket edebilir. NATO'nun dünyanın jeopolitik özgül ağırlığı en yüksek, sayılı deniz ulaştırma düğüm noktalarından birisi olan Türk Boğazları ile Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin geri bölge lojistik yığınaklanma ve savunma alanı olarak görev yapan Karadeniz'deki özel statümüzü aşındıracak şekilde Türkiye'yi zorlamasına izin verilmemelidir. Dolayısıyla mesele sadece bugünün değil, yarının dengeleridir. Eğer Rusya ileride Ukrayna ile ateşkes şartlarını kendi lehine dayatacak bir konuma gelirse, Türkiye'nin manevra alanı ciddi şekilde daralacaktır. Bu durumda bugün kendi elimizle kurduğumuz dengeyi korumamız mümkün olmayacaktır. Karadeniz'de güvenlik her geçen gün Rusya ile savaşmak için bilenen ve Rutte gibi akılcı ve temkinli davranış kalıplarından çok uzak, NAC kararları ve 32 devletin oydaşması dışında hareket eden bir genel sekreterin liderliğindeki NATO üzerinden değil, kıyıdaş ülkeler üzerinden sağlanmalıdır. Türkiye, Montreux'ün verdiği yetkiyi kullanarak bu dengeyi korumak zorundadır. NATO, Deniz Unsur Komutanlığı gibi girişimlerden vazgeçilmesi bu nedenle stratejik bir zorunluluktur. Aksi halde Türkiye, kendi kurduğu dengeyi bozarak kendisini doğrudan Rusya ile çatışma hattına sürükleme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı, yarlara uçuyoruz.